Merhaba. Bugün yine size başka bir video ile karşınıza gelmek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra abone ve yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Şu güzellikleri görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel açmışlar. Nasıl coşmuşlar. Bakın. Şu güzellikleri, sardunyalarınızı, mesela cam güzellerinizi, daha başka tür çiçeklerinizi açtırmak için neler yapmanız gerekiyor onu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunların topraklarını nasıl zenginleştireceğimizi, nasıl bu kadar çok tomurcuk yapmaları gerektiğini, şunu görüyor musunuz bakın. Bak minnak ama açmaya çalışıyor arkadaşlar. Harika bir görüntü. Ben şimdi size bu güzel çiçeklerle birlikte sizlere toprağımızı, bu güzel çiçekleri hangi toprağa nasıl ekeceğimizi onu göstereceğim. Size toprak zenginleştirme nasıl yapılır onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir saksının içinde size göstermek istiyorum. Şöyle. Bu toprak geçirgen, gübreli bir toprak arkadaşlar. Gayet güzel bir toprak. Eski toprak da var bu toprakların bunun içinde. Mesela eski topraklarınız varsa onları atmayın. Onlar çok değerli. Güneşe birkaç gün yayın. Onları bekletin güneşte. Günlensin onlar. Güneş onları daha bereketli ve daha bol çiçek açtırmanızı sağlayacak arkadaşlar. Bakın benim bütün topraklarım gayet güzel. Su tutmaya çok güzel bir toprak arkadaşlar bu. Karışık bahçe toprağı ve gübre toprağı, gübreli bir toprak bu. Bahçe ve gübreli ile yanmış hayvan gübresi ile dolu bir toprak. Saksının içi arkadaşlar. Ben bu kadar değil, daha fazla büyük yapıyorum. Çünkü benim çok fazla çiçeklerim olduğu için size göstermek amacıyla. Bunları nasıl, bu toprağı nasıl daha fazla zenginleştirip çiçeklerinizi böyle açmalarını sağlarsınız göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunun için size şöyle bakın, Türk kahvesi, gördüğünüz üzere Türk kahvesi. Bu kahveyi koyacağız arkadaşlar. Şöyle bir kaşıkla. Mesela 3 kaşık koyuyorum ben şimdi göz kararıyla. Bu litresi artık, bu 5 litrelik herhalde sanırım bir şey. Buna ben Türk kahvesi. Türk kahvesi ne yapıyor diye sorarsanız, Türk kahvesi bu çiçeklerin yapraklarının daha yeşil olmasına, köklerinin daha güçlü olmasını sağlıyor arkadaşlar. Daha çok verim veriyor. Yaprakların çok fazla sararmamasını önlüyor. Daha yeşil olmasını sağlıyor. Toprağınıza karıştırın. Normal Türk kahvesi. Normal Türk kahvesi. Mesela şöyle 3 kaşık koyacağım arkadaşlar. Bakın her yere. Türk kahvesi gerçekten yararlı. Mesela kahve içtiğinizde telvesini atmayın. Yıkayın bir yere. Suyla birlikte çiçeklerinizin diplerine dökün. Şöyle ben size şöyle 3 kaşık koydum arkadaşlar. 3 kaşık kadar Türk kahvesinden koydum. Türk kahvesini söyledim size. Şimdi şöyle bir tarçınımız var. Tarçınımız da çiçeklerimizi böceklerden koruması için arkadaşlar. Böceklerden koruyoruz. Hiçbir böcek, hiçbir sineklenme olmaması için. Daha kuvvetli, köklerin hiçbir böceğin, mesela solucanlar da girebilir. Benim bahçemde solucanlar da oluyor. Solucanlar da girmesini önlüyor. Bu kokuyu duyan kaçıyor. Zaten kahvenin kokusu da var. Bundan da koyuyoruz. Bundan 1 kaşık koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle döküyoruz tarçından 1 kaşık. Bunu köklendirici olarak da kullanılıyor arkadaşlar. Fakat ben bir ziraatçıdan duymuştum. Hiçbir yararı olmadığını duymuştum. Tabi bilemiyorum. Hiç böyle tarçını bandırıp hiçbir şey köklendirmedim, denemedim. Sadece o ziraatçıdan hiçbir faydası olmadığını duydum. Sadece şey yaptığını duydum.
böcekleri kaçırdığını, sineklenmeyi önlediğini duydum. Kalançolarda da pamucuk yapmamasını önlediğini duydum arkadaşlar. Böyle bunu da koyduk. Kahvemizi koyduk. Tarçınımızı koyduk. Şimdi yumurta kabuğuna geldi sıra. Bakın şöyle yumurta kabuklarım var. Bunları ben güzelce kırdığım yumurta kabukları ya da haşladığım yumurta kabuklarını hiç atmıyorum. Bunları güneşte bayağı bir hafta 10 gün bekletiyorum arkadaşlar. Eğer güneşimi göremiyorum nasıl yapacağım diyorsanız fırına da atabilirsiniz. 50 derecelik fırında 10 dakikada bırakabilirsiniz bunları. İyice kurumaları için, içindeki mikropların ölmesi için. Güneşlenmemizin sebebi o oluyor arkadaşlar. Hatta mesela toprağınız var, hem belirli bir marketlerden aldığınız topraklar sineklenme yapıyor. O toprakları da fırına atabilirsiniz arkadaşlar. 50 derecelik bir fırında 15-20 dakika bekletin. Onları karıştırarak şöyle onun pişmesini sağlayın. Hem sineklerin öldüğünü göreceksiniz, hem toprağınızın daha fazla verim aldığını göreceksiniz arkadaşlar. Kahvemizi koyduk. Tarçınımızı döktük. Şöyle yumurta kabukları görüyorsunuz. Ben şimdi onları şöyle alıp yumurta kabuklarını da koyuyorum. Bu yumurta kabukları da çiçekleri besliyor. Şöyle çok güzel çiçeklerin olmasını istiyorsanız arkadaşlar, bu yumurta kabuğunu hiçbir topraktan eksik etmeyin. Mesela bunları suya da koyabilirsiniz. Yumurta kabuklarını suya da koyabilirsiniz. Onları bekletip sularını da atabilirsiniz. Ama o attığınız o yumurta kabuklarını atmayın. Tekrar çiçeklerinizin diplerine yerleştirebilirsiniz. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bir ölçü kabım var. Mesela şu bu kadarlık bir toprağın içine şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Kahve ve tarçın gerçekten harika bir ürün diye düşünüyorum çiçekler için. Harika bir bakım türü diye düşünüyorum. Çünkü ben hep böyle yapıyorum. Benim şu bahçemi görüyorsunuz. Şöyle görün bahçemi. İnanın şu kabuklardan bahçemin her yerinde var. Mesela kabukları bahçeye atın, şeyler kaçıyor bundan. Sümüklü böcekler, kabuklular çok fazla oluyor benim. Çünkü sulandığı için, olduğu için bunlardan böyle bol miktarda saçıyoruz. Hatta ben kahve bile döküyorum her yere. Kazmadan önce kazıyorum ki solucanlar da gidiyor. Gerçi solucanların olması çok daha iyi. Zararlı mikroorganizmaları yiyorlar. Bize yararlı olanları kalıyor. Ama mesela saksıya geldiğinde hiçbir şey yiyecek bir şey bulamadığı için bu çiçeği köklerini yiyor. Eğer çiçeğin sarardığını görüyorsanız bilin ki onda solucan var. Bakımsız kalmış. Onun toprağını değiştirmelisiniz. Solucanı attım, aynı toprağa ekiyorum diyeceksiniz. Şöyle şunları da koyduk arkadaşlar. Yumurta kabuklarını da koydum. Şöyle biraz karıştıralım. Altından üstünden. Benim ektiğim çiçeklerim bakın. Şu an Ağustos'un ortasına geldik. Çiçeklerim hala açıyor. Biraz tabii çok sıcaklar oldu. Aşırı sıcaklardan sonra biraz rahatladı ama bilemiyorum yine de. Yine açmaya devam ediyorlar. Çok sıcakta çok fazla sulama yapmayın. Kuruda ay ben bunu sulayayım demeyin. Daha fazla. Hele toprağı ateş gibi oluyor. Şeyini kurutmuyor toprağını. Bu sefer çiçeklerin ölmesine sebep oluyor arkadaşlar. Bakın karıştırdım ben toprağımı. Görüyorsunuz. Bakın. Gayet güzel. Hem kahve hem tarçın kokuyor. Çok güzel bir toprak elde ettik. Zengin bir toprak elde ettik şu an arkadaşlar. Son bir daha yapacak bir şeyimiz var. Şunları görüyorsunuz. Bunlar muz kabuğu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunlar muz kabuklarımız bizim. Ben bu muz kabuklarını birkaç gün önce küçük bir yoğurt kovasının içine koyup sularını dökmek üzere bunun içine atmıştım.
Ve bunları şimdi değerlendiriyoruz. Bunları da toprağımıza karıştıracağız arkadaşlar. Bu çiçeklerin potasyuma aşırı derecede ihtiyaçları var. Çok fazla çiçeklenmeye sebep oluyorlar. Bakın mesela muz ve potasyum görüyorsunuz. Böyle güzel güzel çiçekler açması için muzun daha köklerinin kuvvetli olması için muz da karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle elimle koparıyorum. Şöyle elimle koparıp isterseniz hani suya koymadığınız bir muzu da güzel güzel küçük küçük kesip onları da yapabilirsiniz. Şöyle koparıyorum arkadaşlar. Ben onları sudan aldığım için. Şu toprağımıza güzel bir zenginleştirme yapıyoruz. Potasyum çok çiçekler için gerçekten çok değerli bir vitamin. Mesela patates kabukları. Onları da hemen soyduğunuz gibi hemen 1-2 gün suda bekletip onların sularını da dökebilirsiniz arkadaşlar. Benim domateslerim, biberlerim, onları da göstereceğim size. Hep patates suyuyla coştu. Mesela 2 haftada bir ben patates sularını döktüm. Hiçbir ürün kullanmıyorum. Sadece ekerken toprağımıza yanmış hayvan gübresi karıştırıp da karıştırıyoruz çuvallarla alıp. Ondan sonra da böyle besleyici şeylerle ay ben öyle yapamam, ay ben ona dokunamam demeyeceksiniz. Çiçeği seviyorsanız, ki ben çok seviyorum. Bir yeşil doğa aşığı olarak, yeşil aşığı olarak şu an içimiz yanıyor. Bütün ormanlarımız kül oldu arkadaşlar. O hayvanlar, ne bileyim, insan çok üzülüyor ya. Ben çok üzüldüm. Hiç bakamadım. İnanın böyle için içine ağladım. Çok, Allah'ım yardım etsin herkese. Çok büyük orman yangınlarımız oldu. Hayvanlarımız yandı. İçinde kaplumbağalar. Ne kadar sevimli hayvanlar ya. Şöyle yaptık arkadaşlar. Karıştırdık. Karıştırıyoruz bunları. Her çiçeğimize, isterseniz diplerini, isterseniz ekerken, mesela şimdi Eylül ayında bunların toprakları değişecek. Mesela bu güzel çiçeklerimizin toprakları değişecek. Bunların hepsini değiştireceğiz. Alacağız onları. Taze toprak. Mesela şu topraklardan Eylül'ün 15'inden sonra şöyle zenginleştirdiğiniz bir toprağı ekebilirsiniz arkadaşlar. Ben size daha bunları besleme kürleri yapacağım. Onu da göstermek istiyorum. Muz kabuğundan nasıl yapılır? Mesela Ekim başı Eylül sonu gibi ben birçok şeyler yapıyorum. Onları da göstereceğim size arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bu güzelliklerle sizi baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.